Merhaba sevgili dostlar. Bundan önceki videomda Hızır Musa ile ilgili belli bir kısmı anlatmıştım ve o anlatımda bazı kavramları açıklamaya çalışmıştım. O surenin yani Kehf suresinin Hızır Musa kıssasının şimdi geri kalan bölümünü konuşmaya gayret edeceğim. Geri kalan kısmı geçen videonun sonunda belirttiğim gibi şu ayetle son bulmuştu. İşte bu seninle benim aramızın ayrılmasıdır. İtiraz ediyor ya. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin tevil edeceğim. Burada diyor iç yüzünü anlatacağım. Aslında orijinal tabirde tevil edeceğim diyor. Evet. Bakalım nasıl tevil ediyor. Gemi denizde çalışan bir yoksula aitti. Onu kusurlu kılmak istedim çünkü onların ilerisinde her sağlam gemiye zorla el koyan bir hükümdar vardı. Yani onu deldim. Oğlan sakatladım ki o kral o gemiye el koymasın. Yani iyilik yaptım diyor. Sana göre kötülük gibi görünüyor ama ben iyilik yaptım. Oğlana gelince hani öldürdüğü oğlana gelince onun ana babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlık ve inkara sürüklemesinden korktuk. İstedik ki Rabları onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin. Bunlar Hızır'ın açıklamaları sevgili dostlar. Duvar ise hani duvarı tamir etmiş ya, duvar ise şehirde iki yetim oğlana ait idi. Duvarın altında onların bir hazinesi vardı. Babaları da iyi bir kimseydi. Onun için Rabbin istedi ki o iki çocuk ergenlik çağlarına erişsinler ve Rablarından bir rahmet olarak hazinelerini çıkarsınlar. Ve ben bunların hiçbirini kendiliğimden yapmadım. Buraya dikkat çekiyorum kendiliğimden sözüne. Açıklamada göreceksiniz arkadaşlar. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzleri budur. Ayetten açıklamalar bundan ibarettir. Şimdi ben bütün surenin ele alaraktan bütün surenin, Kehf suresinin bu kısmının hangi mesajları vermek istediğine dönük bir açıklamada bulunacağım. Ve aynı zamanda bu ayetlerde belirtilen 3 olayı da ele almış olacağım. Önce şuradan başlayalım. Musa bir peygamber. Kullarımızdan bir kulun ne idüğü belirsiz, ne vahiy almış, ne ilhami bilgisi var. Kullarımızdan bir kul işte bir takım deney gözlem yoluyla bir bilgiye ulaşmış bir adam. Nasıl oluyor da Kur'an Musa'yı onun önünde bir yandan küçük düşürüyor, diğer yandan da o adam Musa'ya ders veriyor. Bunun anlamı ne? Önce buradan başlayalım. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Peygamberler yaşadıkları dönemlerde dönemin veya dönemüstü şeylerin bilgisine sahip olmayabilir. Onlar sadece ve sadece vahyi bilgiye sahip insanlardır. Yaşama dair, gözlem ve deneye dair, sanata dair bilgileri olmayabilir. Ve bu peygamberler kaliteli insanlardır. Gerçekten bu bilgi boşluklarını birileriyle doldurmak istemişlerdir. Bunun örnekleri vardır. Önce Peygamber Efendimiz'den örnek verelim. Mesela
Hendek Savaşı'nda Peygamber Efendimiz savunma için tedbirler alırken Selman-ı Farisi geliyor diyor ki ya Resulallah bu yaptıkların, bu aldığın önlemler vahyi bilgi midir, Allah bildirmesi midir yoksa senin kendi bilgin midir? Yok diyor benim kendi bilgim. Yani hani diyordum ya indi bilgi. Peygamberin özel bilgisi. Düşündüğü vahyi değil. O zaman diyor ki bu yanlıştır. Doğrusu hendek kazmak ben görmüştüm falan yerde. Hızır işine çok benziyor değil mi? Ben görmüştüm orada. Deneyim vardı. Hendek kazalım. Peygamber Efendimiz makul buluyor ve hendek kazıyor. Başka bir örnek. Bir bahçenin yanından geçerken insanların hurma ağaçlarını, çiftçilerin aşıladığını görüyor. Ne yapıyorsunuz diyor. Aşı yapıyoruz. Niye diyor. Diyor çünkü aşı yapmazsak meyvelerimiz tutmaz. Peygamber Efendimiz diyor ki bu sene yapmayın bakalım ne olur acaba. Yapmıyorlar. Peki diyorlar ve yapmıyorlar. Peygamber Efendimiz takipçi bir insan tekrar oraya ayağa düşüyor ve soruyor. Ne oldu? Sonuç çiftçiler diyor ki ya Resulallah tutmadı. Hurma tutmadı. O zaman diyor ki Peygamber Efendimiz siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz. Yani peygamber sürekli yaşadığı toplumdan aynı zamanda bilgi alıyor. Bilgileniyor. Vahiy bilgi ayrı şey. Bilgileniyor. Onun için peygamberin bir ismi de Kur'an'da kulaktır. Çünkü duyduğu, gördüğü her şeyi merak ediyor ve bilgileniyor. Başka bir örnek Muaz bin Cebel Yemen'e vari galiba Yemen'edir tayin edildiği zaman peygamber soruyor orada nasıl hüküm vereceksin? Diyor ya Resulullah Kur'an'ın öngördüğü biçimde hüküm vereceğim. Orada çözümünü bulmadığın meselelerde diyor ki o zaman sünnete başvuracağım. Peki orada da çözümünü bulmadığın bir meseleyi nasıl halledeceksin? Diyor ki o zaman kendi reyimi, oyumu, kanaatimle karar veririm. Tamam diyoruz. Doğru yoldasın, yürü. Aslında bu doğruysa arkadaşlar çok önemli bir mesajdır. Kur'an'da çözümünü bulmadığın şeyi neyle hükmedeceksin? Sünnette. Ya sünnette bulmadığın şeyi kendi reyinle. Fazla açıklık konuşmak istemiyorum ama anlayan ancak bunu anlar. Ayrıca Kur'an'da ayet var diyor. Ben de sizin gibi bir beşerim ancak ben vahiy alırım. Peygamberlerin esaslı temel bilgisi vahiy bilgidir. Onun dışında yaşama dair bilgisi insanlardan öğreniyor. Onun için bu mesaj yani peygamberler de öğrenirler, bilgi sahibi olurlar. Kimden? Herhangi sıradan bir insandan tut da bir konuda uzman olan herhangi birinden de bilgi edinirler ve öğrenirler. Yani onun bütün bilgisi, yaşam veya her türlü bilgisi vahiy bilgi değildir. Şimdi mesajlardan biri bu. Çünkü onun için söyletiyor. İkincisi Musa'yı peki neden bu kadar aşağılatıyor? Yani bir adam bir bilgi veriyor. Sen bana sabredemezsin diyor. Ben sana demedim mi itiraz etme. Bir sürü şey söylüyor. Çünkü Musa'nın karizmatik varlığı o dönemde Yahudi inancı üzerinden baskın bir karakterdi. Aslında anlatılan Musa celalli, sert ve haşin bir insan olduğu halde bunun önünde sadece basitçe bir itiraz ediyor ki bu olanaksız bir şeydir. Ama bunu niye böyle yapıyor? Musa'nın gerçek olmayan o karizmasını yerle bir ediyor. Bir tabir caizse bir baldırı çıplağın ne idüğü, ismi yok, cismi yok, belli değil kimdir. Onun karşısında küçük düşürüyor. Çünkü gerçek kimliğini ortaya koymaya çalışıyor. İnsanlara diyor ki Yahudilere de Hristiyanlara herkese de bugün içinde
Sizin zannettiğiniz gibi bir adam değil Musa. Mesaj bu. Bir başka mesaj. Bu çok önemli bir mesajdır sevgili dostlar. 3 olayı hatırlayın. Gemiyi delinmesi, çocuğun öldürülmesi ve duvarın inşası. Her 3 olayda da 3 insan veya birkaç insan topluluğuna dönük bir mesaj var. Her 3 olaya da Hızır eliyle müdahale edilerek, Hızır dediğim yine yanlış anlaşılmasın, o adam bir bilgi sahibi. Müdahale ederek olayların akışını değiştirdi. Yani mesaj şu: ey insanlar, hiç kimse doğmadan önce yazılmış ve değişmez bir kaderle doğmaz. Eğer insanların hayatına, olaylara bilgece, akıllıca, deneyler üzerinden müdahale edip yönlendirilirse akışı değiştirebilirsiniz. Klasik tabiriyle kaderi değiştirebilirsiniz. Gemiyi deldi, o insanları kurtardı. Çocuğu öldürdü, o ayrı, konuşacağım burayı da şimdilik mesaj üzerinde duruyor. Çocuğu öldürdü, ana babasına iyilik olsun diye. Onların kaderini etkiledi. Duvarı yaptı, 2 çocuğun hazineyi bulmasına vesile oldu, onların kaderini değiştirdi. O zaman mesajlardan birisi, temel mesaj, hiçbir olay değişmez bir kaderle yazılmamıştır. Olaylara akıllıca, bilgece müdahale edersek olayın yönünü değiştirebiliriz. Olayın hızını ve akış yönünü değiştirebiliriz. Çok temel bir mesaj. Evet. Burada bir söz daha var. En son hayatta diyor ki, ben bunları kendiliğimden yapmadım. Ve bu söze bakaraktan insanlar, yani diyor ki bak kendimden, mollalar, hocalar, yani bak bunu kendimden yapmadım. Altını kendileri dolduruyorlar. Peki nasıl yaptın? Kendileri dolduruyor. Allah'tan yaptım. Hayır. Böyle dolduramazsınız bunun altını. Ya nedir? Daha önceden söyledim. Bu bir bilgi sahibi, bilgisinin indi olduğu, leduni bilgi falan diyorum ya. Onlar var zaten. Kendiliğimden yapmadım. Ben de şimdi size söyleyeyim. Ben bütün bu anlattıklarımı kendiliğimden söylemiyorum diyebilirim. Niye? Ben bir bilgiye, belgeye, ifadeye dayalı olarak söylüyorum. Bu adam da diyor kendiliğinden söylemedim. Evet, kendiliğimden söylemedim. Yani kafama göre esti, bunu böyle yaptım. Canım böyle istedi, bunu yaptım değil ya. Bir bilgiye dayalı olarak ben bunları yapıyorum. Rastgele konuşmuyorum, rastgele söylemiyorum. Bütün yapıp ettiklerimin dayanağı vardır. Bir bilgiye dayalı. Kendiliğimden anlamı bu. Bir mesele daha var. Çok önemsiyorum bunu. Bu bilgilerin, yani gemiyi deldik ki şunun için, çocuğu öldürdük bunun için, duvarı yaptık bunun için. Kur'an'da bunların gerçekten böyle olduğuna, yani bu olayları gerçekleyen bir beyan var mıdır? Yani şöyle bir beyan. Evet, kulumuza bildirdiğimiz gibi gemi ehli kurtuldu. Öldürülen çocuktan sonra o ana babaya Rabbin bir evlat verdi. Veyahut da duvarın yıkılmasını önledikten sonra, daha sonra o yetim çocuklar hazinelerine kavuştular diyerekten bu Hızır diye bellenen kişinin
öngörü diyorum, öngörülerini haklı ve doğru olduğunu beyan eden tek kelime yoktur. Kur'an orada bitiriyor işi. Neden? Çünkü bir hikaye anlatıyor ve bu hikayenin anlayanlar için bir mesajdır. Anladın mı? Böyle bir sonuca da Kur'an kefalet etmiyor doğruluğuna. Bunun böyle olduğuna dair kefalet etmiyor. Ve kim iddia edebilir bunların? Evet, böyle. Çünkü bu iddiayı doğrularsak eğer, o zaman deriz ki evet, bu adam çok büyük bir veli veya bilmem işte çok büyük bir ermiştir falan deriz. Ama bunların doğruluğunu onaylamıyor Kur'an. Gerçekliğini onaylamıyor. Geçiştiriyor. Hiçbir şey söylemiyor. O zaman ben de derim ki yok, bunu bana doğru olduğuna dair, ben Kur'an'a inanıyorum. Doğru olduğuna dair Kur'an bu olayların, o şahsın arkasında duruyor mu? Durmuyor. Bir şey söylemiyor. Ben de derim ki o kafasına göre takılmış, anlatmış. Anladın mı? Öyle. Şimdi Hızır'ı bir daha ele alalım. Hızır'ın bilgisi indiği bilgidir. Yani bana göre Kur'an'da hiçbir yerde ona vahyettik, ona ilham ettik. Onun ilmi indallah'tandır, Allah'tandır diye tek kelime yoktur. Peki nasıl oluyor da onun çok büyük veli olduğunu söylüyorlar. Veya peygamber. Peygamber demiyorlar, veli. Üstelik bu veli peygamberden de üstündür lafı vardır. Niye bunu söylüyorsunuz? Sebebi var bunun. Çünkü tarikat pirlerinin her birisi kendilerini Hızır yerine koyan insanlardır. Ve onlar İbn Arabi'den tut da diğerlerine karşı hepsi Hızır rolündedirler ve bu insanlar kendilerine yakıştırdıkları şeydir. Peygamberlikten, velilik peygamberlikten üstündür diyorlar. Ben veliyim, peygamberlikten üstündür diyorlar bunu. Kur'an böylesine gerçek olmayan bir karizmatik figürü kendi ayetlerin arasına sıkıştırdığı ufak ufak mesajlarla yerle bir ediyor. İndiği bilgi sahibidir. Yani bana göre, nedir bana göre? Gözlem, deney ve duyuma dayalıdır bilgisi. Yok yani, ne ilhamdan bahsediyor, ne ayetten bahsediyor. Yok, böyle bir ayetin bilgisi de yok. Leduna diye geçiyor. Yine tasavvufçular çok ilmi ledun diye göğüslerini gere gere kendilerinin ilmi ledun sahibi olduklarını. İlmi ledun bir şeydir. Nedir işte onu? Bir işin iç yüzü, gizli yüzü. Her sanatın, her işin bir iç yüzü vardır. Bir görünen yüzü vardır. O sanatı icra edersense onun inceliklerini öğrenirsin zaten. Yani sırlar bilgisi falan değil. Ha, şu anlamda sırlar bilgisi dersin. Mesela ben marangozluk bilmiyorsam marangozluğun incelikleri benim için sır bilgisidir. Ama öğrenirsem sır olmaktan çıkar. Zaten sır bilgisi, Kur'an niye sırdan bahsetsin? Kur'an diyor ki apaçık bir kitabım ben. Sırlar bilgisinden nasıl söz edersiniz? Okuma yazma bilmeyen bir topluluğa geldi. O okuma yazma bilmeyen topluluk sırları nasıl çözecek acaba? Hiç düşündünüz mü? Çok açık, sade bir kitaptır. Anlaşılabilir bir kitaptır. Sırlardan falan bahsetmez Kur'an. En son şimdi gelelim 3 olaya. Hızır
O insanları korumak için gemiyi delmekten başka bir bilgisi yok görüyorsunuz. Çok basit bir bilgidir o. Bu bilgiyle yaptığı işte o insanlar kurtuldu mu kurtulmadı mı Kur'an herhangi bir beyanda bulunmuyor. Yani gemi sahibi gemisine sahip oldu mu? İkincisi çocuğu öldürmesi çok hazin bir şeydir. Ha gerçekte öldürmüş mü? Yok böyle bir olay olmamış bile. Tabii Mollalarımız bunu, ilahiyatçı hocalarımız bunu, bu öldürme olayını ele alıyorlar. Kimisi diyor, hayır çocuk değildi, büyüktü falan. İster büyük olsun, ister küçük olsun. Bir insanı Tevrat, İncil, Kur'an, Zebur, ilahi kitaplar diyorsunuz ya, bunlara göre hiç kimse kimseyi yargılamadan, ve bu yargılamada suçu şahitler tarafından onaylanmamış kimseye ceza veremezsin. Öldürmeyi bir tarafa bırak, ceza veremezsin. Hele hele Kur'an'a göre bir insanın suçlu olabilmesi, cezaya müstahak olabilmesi için onun yargılanması ve yargıla safhasında o suçu işlediğine dair kanıtların olması gerekir. Hz. Muhammed bunu biliyor ve bu mesajı getirirken, bu ayet kendisine gelirken Hz. Muhammed hiç mi sorgulamadı? Getirdiği sisteme taban tabana zıt bir hikaye. Bir adam vuruyor, öldürüyor. Peygamber bile öldüremez sevgili dostlar. Yani suçu sabit olmamış. Bu ileride suç işleyecek, ana babasına kötülük yapacak, öldüreyim. Sen kimsin ya? Böyle bir hukuk sistemi yoktur. Pagan hukukunda da yoktur. Hiç kimse böyle bir yetkiye sahip değildir. Hele hele Allah'tan ilim aldığı iddia edilen bir insan. Çünkü milyonlarca böyle var. Her önüne gelene vur bir tane ölsün. Bu çok kötüdür. İleride anasına babasına kötülük yapacak diye. Böyle bir şey olabilir mi hiç? Ha. Bu olay Hızır gibi düşünülen insanların açmazını, Hızırların açmazını koyuyor ortaya. Dedim ya konuşmanın başında. Bazı bilgileri doğrudur, bazı bilgileri yanlıştır. Çünkü vahyi bilgi değil, ilhami bilgi değil, yaşamda deneysel bilgilerdir. Zanna dayalı, zannı da fazladır bilgilerdir. İlahi takdir, faraza onu e, ölen çocuğu kötü takdir buyurmuşsa, sen ilahi takdiri mi değiştirdiğini zannediyorsun? Adama sorarlar. Sonra onu öldürüyor. Hikayede bakın lütfen bir düşünün. Bir köye geliyorlar, bir çocuğu öldürüyor. O çocuğu öldürdüğü zaman orası hani tabir caizse dingonun ahırı mı be adam? Hani Musa da diyor bir kısas, yani kısası söylüyor. Kur'an burada kısas bilgisini de sürüyor ortaya. Yani bunu öldürdün ama onun karşılığı nedir yani falan. Bunun ana babası hiç mi sahip çıkmadı? O köyde insanlar sen ne yapıyorsun hiç mi demedi mi? Eğer gerçekse. Çünkü gerçek bir olayı anlatmıyor. Bir misal veriyor. Böyle bir öldürme yoktur. Ha bunun tasavvuf dünyasında farklı farklı bir takım anlatımları var. Ben onlara girmek bile istemiyorum. Çok acıklıdır yani onlar. Onun için bu olay Hızır diye zannedilen deney, gözlem ve duyuma dayalı bilgi sahiplerinin yaptığı işlerin bazısı doğru çıkar, bazısı doğru çıkmaz. Bundan ve bu da yanlış bir uygulamadır. Öldüremezsin. Hangi sisteme göre öldürme yetkisine sahip oluyorsun? Bir hukuk sistemi olması lazım. Orada şeyi koruyorsun, gemi sahiplerini koruyorsun.
Burada bunu öldürüyorsun. Ondan sonra öbür tarafta 2 yetim. Üstelik 2 yetimin varlığı veya gemiye el konulacağı bilgisinin kaynağı ne? Veya çocuğun öyle olduğuna. Çünkü orada diyor ki öyle korktum, yani kötü olacağına, kötülük yapacağına korktum. Bu bilgilerin kaynağı ne? Kur'an hiçbir zaman kulumuza böyle ilham ettik veya böyle vahyettik demiyor. O zaman bu bilgilerin kaynağından söz etmediğine göre uluhiyet açısından bu bilgilerin doğruluğu da tartışmalıdır. Tartışmalı olmalı zaten. O zaman son bir mesaj. Günümüzde ve ta insanlığın organize olduğu, toplu halde yaşama başladığı günden günümüze kadar her zaman Hızırlık adı altında, her kültüre göre değişir, birileri çıkıp toplumları, insanları manipüle edebilir. Ve bugün günümüzde çok var, yani manipüle edilebilir ve benim bilgim Allah'tandır diyebilir. Ve buna bir delil göstermeksizin bir takım laflar edebilir. Çünkü kanıtları yoktur Allah'tan olduğuna dair bilgilerini. Buradaki Hızır'ın da Allah'tan olmadığını biliyorum. Çünkü neden? Kur'an öyle bir şey demiyor. Vahyi bilgiden bahsetmiyor, ilhami bilgiden bahsetmiyor. Kullarımızdan bir kul diyor. İndimizden diyor. İndallah'tan demiyor. Bütün bunlar bize bu hikayede bu tip insanların her zaman var olabileceğini, ey insanlar, korunun. Kendinizi koruyun. Çünkü neden? Bir şey en son, bu kadar bilge bir adam, sözüm ona. Musa nasıl ondan ayrılır ki? Eğer öyleyse. Ayrılmaması lazım. Peşinden ayrılmaması, tutup gitmesi lazım. O da böyle hiç takılan bir adam. Çekti gitti, hadi ayrıldık gittik. Onun için sevgili dostlar, bu meseleler önemlidir. Günümüzde yaşamakta ve yaşatılmaktadır. Eğer Musa olmak diliyorsanız, yani hakikati arama yolculuğuna çıkma gibi bir niyetiniz varsa, yolunuza çıkacak sahte uyarıcılara dikkat edin. Günümüzde çok fazla insanları cennete taşıyan sahte uyarıcılar, cennetten koruyan, cehennemden koruyan sahte uyarıcılar çok çok fazla. Bu ayet buna da dikkat çekiyor. Bu konu burada bitireceğim sevgili dostlar. Sizden ricam bu videoları lütfen beğenin ve abone olun. Neden abone olun diyorum biliyor musunuz? Sevgili dostlar, ben 85 yaşındayım. Bu yaştan sonra bir şey bekleyemiyorum. Ama bir hareket, toplumsal bir hareket, toplumsal bir olgu oluşturmak istiyorum. Ancak ve ancak dindeki bu hezeyanların, bir sürü hezeyan var. Bu çarpıklıkların üstesinden gelebilmemiz için bir hareket başlatmamız lazım. Zihinsel, algısal, düşünsel bir hareket başlatmamız lazım. Ve bu hareket belki dalga dalga gelişir de Diyaneti bile etkilerse Kur'an anlayışında ciddi bir yenilenme ve değişme olabilir umut ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalınız.